Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Şimdi çok keyifli, güzel bir örgü çalışması yapacağız. Supla öreceğiz. Ben kendi mutfak masamda kullanmak için supla modelleri ararken karşıma çıktı. Çok sade, çok güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Biraz değişiklik yaptım gerçi. Ben biraz ufak supla öreceğim. Böyle çay saatlerinde, işte kahvaltıda kullanacak ölçüde en fazla 40 santime kadar ulaşan supla öreceğim. Biraz daha şöyle 50-55 santim büyük suplalar da var. Mutfak masasında kullanacağım için çok büyük suplaya ihtiyacım yok açıkçası. Bana 35-40 santim yeterli oluyor. Şimdi şu açık rengi ana renk olarak kullanacağım. Çiçekler için bu iki rengi kullanacağım. Yaprak ve dal için de yeşilleri kullanacağım. Çok zarif, çok sade ama bir o kadar da güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. İpi şöyle çaprazlıyorum. Biraz pay bırakalım. İlmeği alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi 16 tane ikili trabzan öreceğiz bu halkanın içine. Bu 2 zincir trabzandan saymıyoruz. Sadece bir üst sıraya çıkmak için mesafe alıyoruz bu 2 zincirle. Doluyorum. Şimdi trabzanları örmeye başlıyorum. 1, şu 2 zinciri unutuyoruz. Bu trabzan değil. On 16 tane trabzan örüyoruz. Sonrasında ipi yavaş yavaş çekerek küçültüyoruz ortayı. Kağıt ip olduğu için kopabilir. O yüzden dengeli bir şekilde çekiyoruz. Sağlamlaştırıp içinde yürütüyoruz. Şimdi başladığım noktada burada 2 zincir çekmiştik. Bunu tabii ki trabzan olarak görmüyoruz. İlk trabzanın üzerine şuraya sırayı bağlıyoruz. Şimdi her trabzanın üzerine 2 kere batıyoruz. Önce gene 2 zinciri çekiyoruz. Trabzan olarak görmüyoruz tabii ki. Doluyorum. Aynı ilmeğin içine 2 kere batıyorum. 1 ve 2. 3 trabzan gibi görünse de şu 2 zincir trabzan değil. Birleştirme yerinde aralık kalmaması için bu 2 zinciri çekiyoruz. Ek yeri çok fazla belli olmaması açısından. Daha düz bir doku görünsün. Ek yeri çok öyle göze batan bir yerde kalmasın diye. Şimdi her ilmeğe 2 kere batarak devam ediyorum. Bu arada tığ numarasını da galiba unuttum söylemeyi. 7 numara 4 milim tığ kullanıyorum. Şimdi ikinci sırayı tamamladık. Bütün trabzanlara çift batarak sırayı şunu saymıyoruz. Baştaki trabzanın üzerine batarak tamamlıyorum. Gene 2 zincir ve gene aynı ilmeğin içine gene çift batıyoruz. Sonra tek batıyoruz. Sonra gene çift. Şimdi tek. Çift. Tek.
Sıraya hep çift başlıyoruz. Sıra sonunda tekle bitiriyoruz. Şimdi son ilmeğe tek trabzanı örüyorum. Baştaki çift trabzanın ilkine sırayı bağlıyorum. Şimdi gene çiftle başlıyoruz. Önce 2 zincir ve aynı ilmeğin içine çift batıyoruz. 1 2. Bu sefer 2 tane tek batıyoruz. Bir tane daha. Şimdi çift. On 16 tane ikili trabzan. Sonra hepsine çift battık. Sonrasında bir çift bir tek, bir çift bir tek. Şimdi bir çift iki tek. Bundan sonraki sıra 3 tek olacak. Sonra 4, 5, istediğimiz ölçüye gelene kadar devam ediyoruz. 10. sırayı örüyorum. 10. sırada aradaki tek trabzan sayısı 8 oldu. Çift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 çift. Bunu her seferinde bir tane arttırarak, yani bundan sonraki sırada bir çift 9 tek, sonraki sırada bir çift 10 tek olarak devam edebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte supla örebilirsiniz. Büyük yemek masalarında standart büyüklükte supla da örebilirsiniz. Ben küçük mutfak masasına sığabilecek kadar ölçüde örüyorum. Bundan 6 tane sığdıracağım. Şimdi bu videoyu çekiyorum ama ortaya çıkan örgü güzelse, beğenirsem bunu videoyu hem yayınlayacağım hem devamını, yani 5 tane daha öreceğim. Ama önce bir görmek istedim. Çünkü çok doğaçlama gidecek. Kullanılan örgüyü değiştirdim çünkü. Bunlar bir bardak altıydı aslında. Bunu supla olarak örüyorum. O desenler büyük suplada nasıl duracak? Yaprakları nasıl yerleştireceğim? Hiçbir fikrim yok. Çok doğaçlama gidiyorum. Ve bu yüzden de ilk seferinde, ilk ördüğüm örgüde videoyu çekmek istedim. Beğenirsem 5 tane daha öreceğim. Beğenmezsem videoyu bile yayınlamayacağım. Şimdi devam edelim. Şuradaki işaretli yerlere çiçek desenleri örecektim. Şurada son bir ilmek var. Oraya da bir kere alıyorum, bekletiyorum. Çünkü şurada koyu yeşil var. Onu kullanmak istedim. Şöyle ikinci ilmeği alırken rengi değiştiriyoruz. Şöyle arkada sıkalım. Gene doluyorum. İğneyi de çıkaralım. Hemen yanındaki trabzan zaten. Oraya bir kere alıyorum, bekletiyorum. Doluyorum. Bir kere alıyorum. Bekletiyorum. Şimdi 2 tane ip alıyorum. Şöyle ve bekletiyorum. 3 tane oldu. Dördüncüsü. Bir tane daha örelim. 5. Şimdi şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane yarım ördüğümüz trabzanı tamamlıyoruz. Topluyoruz. Bir zincir. Tekrar aynı ilmeğin içine gene bekletiyorum. Bekletiyorum.
3 4 ve 5. Şimdi ip değiştiriyorum. İkinci ilmeği çıkartırken diğer iple çıkıyorum. Renk değiştiriyorum. Bunları arkada tutuyoruz. Doluyorum. Hemen yanındaki trabzana tekrar trabzan örerek devam ediyorum. Şöyle bir desen örüyoruz. 5 tane trabzan, 5 tane trabzan yarım örüp ikinci alışta topluyoruz. Şimdi buraya kadar trabzan örüyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Aradaki arttırmalarımızı da yapıyoruz. Buraya geçmeden önce ipi kopardım, kestim. Çünkü içinden yürütüp aynı deseni buraya da örmem gerekiyordu ama içinden yürütülen ip kağıt ip olduğu için çok gösteriyor. Yani çok belli oluyor. Bu da hiç güzel olmuyor. O yüzden burada kestim. Diğer desenin yanına kadar ördüm ve burada şimdi tekrar ipi bağlıyorum. Bekletiyorum ve renk değiştiriyoruz şimdi. Trabzanı tamamlarken rengi de almış oldum. İğneyi de çıkarıyoruz. Hemen yanındaki trabzana bekletiyorum. Ve 5. Şimdi hepsini topluyorum. Bir zincir. Yine aynı ilmeğin içine beş. Şimdi ana renge geçiyoruz. Ve hemen yanındaki trabzandan itibaren devam ediyorum. Bunu da keselim. Bunları da içinden sağlamlaştırıp kaybedeceğiz. Herhangi bir ip göstermeyeceğiz alt kısımda da. Ve ben sırayı devam ediyorum. Sonrasında bunların üzerlerine çiçeklerin yapraklarını da yapacağız. Sırayı tamamlıyorum. Bir zincir, hemen dibine bir sık iğne. Bu sırayı sık iğne olarak örüyoruz. Şimdi iki tane ilmek var. Bunun bir tanesinde ip değiştiriyoruz. Şöyle pudra rengi bir ip kullanmak istedim.
renk değiştiriyorum ve yanındaki son beyaz ilmeğin içine bir sık iğne örüyorum. 1 2 3 zincir ve bu sık iğnenin üzerine şöyle 2 tane ipi alıyorum. İlmek kaydırarak bir tomurcuk örüyorum. Burada trabzanları topladığımız şu ilmek, ortada bir zincir çektiğimiz boşluk ve buradaki trabzanları topladığımız ilmek. Bu üç noktaya şimdi gene trabzanlar yapıyoruz. Birinci tomurcuğu ördük. 2 kere doluyorum. Bir, iki. 2 kere doluyorum. Aynı ilmeğin içine şöyle 2 ip alarak 1 2 bekletiyorum. Beş tane trabzan örüyorum. Şimdi hepsini topluyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Şurada topladığım zincirin ilmeğin 2 tane ipini alıyorum ve ilmek kaydırarak tomurcuk yapıyorum. Gene 2 kere doluyorum. Aynı ilmeğin içine aynı örgüyü yapıyorum. 5 tane trabzan. Önce 1 2 bekletiyorum. Yani üçlü trabzan örüyoruz. Önce 2 kere örüyoruz. 2 kere çıkıyoruz. Sonra hepsini birden çıkarak 3'e tamamlıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve sonuncu. Şimdi 5 taneyi birden topluyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Kapattığımız ilmeğin 2 tane ipini alıyoruz. Bir de yanındaki şöyle ilmek kaydırıyoruz. Buradaki ilmeğe 2 tane ördük. Şimdi ortaya geldik. Bir zincir çektiğimiz boşluğa. Aynı bu örnekte bu modelden 3 tane de oraya örüyoruz. Dört tane oldu. Şimdi 5'ini topluyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Gene şurada kapattığım ilmeğin 2 tane ipinden ilmek kaydırıyorum. Şimdi aynı boşluğa bir kere daha örüyoruz. İki,
3 4 5 topluyorum, kapatıyorum. 3 zincir. Şurada kapattığım ilmeğin 2 tane ipini alıp ilmek kaydırıyorum. Şimdi buraya 2 tane, ortaya 3 tane örerim demiştim ama bu ancak sığdı. Daha fazla sıkıştırmadan diğer tarafa geçiyorum. Şurada topladığım ilmeğe geçiyorum. Gene 2 kere doluyorum. Oraya da aynı örgüyü örüyoruz. Üç tane boşluklara ikişer tane üçlü trabzan grupları yaptık. Üzerlerine de tomurcuklarını. Şurada şöyle 1, 2, ortaya 2 ve son ilmeğe 2. Toplam 6 tane. Şimdi tomurcuğunu da ördükten sonra hemen yanındaki trabzana sık iğneyle bağlıyoruz. Şurada olduğu gibi. Şuradaki ilk trabzana ve renk değiştiriyoruz. Ana renge geçiyoruz. Ben ipi kestim. Çünkü ip yürütmek, alttan göstermek istemiyorum. Çirkin duruyor. Kağıt ip hiçbir zaman saklamıyor çünkü yürütülen ipi. Altta kalan ipleri de kendi renginin içinde yürüterek kaybediyoruz. Tertemiz olması gerekiyor. Şimdi bir sık iğne ile bitirdik. Rengi de değiştirdik ve ilmeklerin üzerine sık iğnelerle devam ediyoruz. Bu sefer mor renk çalıştım. İkisi farklı olsun istedim. Şimdi son sık iğnenin üstünde burada ördüğümüz gibi rengi değiştirdim ve sık iğnelerle devam ediyorum. Sık iğne sırasını tamamladıktan sonra çiçeklerin dallarını belirginleştirdim. Şöyle ipler geçirdim iğne yardımıyla. Bir tanesini zincir işiyle ördüm. Şimdi diğerini örelim. Şunun işi bitti. Çekebiliriz. Şimdi diğerine aynı hizadan örüyoruz. Şöyle bir tane ilmeği sıkılaştırıyoruz. Şuradan başlayalım. İlmeği yukarı alıyoruz. Elimiz aşağıda kalıyor. Daha önceki videolarda bu şekilde çalışma yapmıştım. Birkaç tane videom var. Kanalı takip edenler onları mutlaka görmüştür. Şimdi şöyle hemen önümüzde duran boşluklara batarak ilerliyoruz. Şöyle alıyoruz buradan ipi. Buradan yukarı çıkarıp ilmekten geçiriyoruz.
İpi buradaki parmağımızla kontrol ediyoruz. Hiç sıkmıyoruz. Bol bırakarak örüyoruz. Bu sefer bütün suplayı kasar. Hatta küçültebilir. O yüzden gevşek bırakarak örüyoruz. Çok da mesafe kat etmiyoruz. Ya örgünün içine batıyoruz. Şu trabzanların arasına. Ya örgünün içine ya trabzanların arasına batarak çok mesafe açmadan, arayı açmadan şöyle uzatıyorum şuradan. Bol olsun ilmek diye. Şöyle burayı da uzatıyorum. Şöyle hafiften dönüyoruz. İpin şuradaki takip ettiğimiz ipin doğrultusunda gerekirse çapraz batıyoruz. İpi takip ederek devam ediyoruz. Mutlaka gevşek bırakın. Aynen bu şekilde takip ederek devam ediyorum. Şurada bitirdikten sonra ipi arkaya aldım. Kendi rengi içerisinde hem sıkılaştırdım hem içinden yürüttüm. Tamamladım. Şimdi birkaç tane küçüklü büyüklü yaprak çalışacağım. Belirli yerlere bu yaprakları koyacağım ama daha önce hiç çalışmasını yapmadığım için önce birkaç boyut çalışayım. Geliyorum. Birkaç tane yaprak denedim. Şimdi hemen bir tane yapalım. Şu koyu renk olan iple şöyle bir ilmek sıkılaştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir yeterli. Bunu yaprağın ortasında kullanacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 şu 8.'ye batmıyoruz. Onu sıkılaştırıyoruz. 7 tane zincir üzerinden çalışacağız. Bunu da sıkıştırdık. Şimdi aynı ilmeğin içine bir tane sık iğne, bir tane yarım trabzan dolayıp bir kere de çıkıyoruz. Yarım trabzanda bir tane de ikili trabzan, sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan. Şimdi bir tane üçlü, 1 2 3. Şimdi tekrar ters örüyoruz. Bir tane ikili trabzan, bir tane yarım ve sık iğne.
Şu ipi kağıt ipte içinden yürütmek pek iyi sonuç vermiyor. Kendi ipinden de olsa gözüküyor. Hoşuma gitmiyor. Onu çıkardım. Bu şekilde daha güzel. Şimdi son ilmeğe bir sık iğne daha örüp ortaya geliyoruz. Bir sık iğne daha örüp şurayı kullanalım. Tek kat kullanalım. Ortada bir çizgi halinde yeşilin gözükmesi gerekiyor. Şimdi koyu renk iplikte belki gözükmüyordur. Ama siz hep tek kanat olarak batarsanız ortadaki yaprağın ortasında gözükecek zaten. Şimdi bir tane biterken sık iğne yaptık. Sonra ortaya geldik. Bir sık iğne daha ördüm. Şimdi bir sık iğne daha örüyorum. Yani son ilmeğe 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi devam ediyorum. Şöyle tek ip alıyoruz örerken. Burayı ördüğümüz gibi. Bir tane sık iğneyi ördüm zaten. Doluyorum. Şöyle bir tane yarım trabzan. Bir tane ikili trabzan. Bir tane de üçlü. Şimdi geri örüyoruz. Bir tane ikili, bir tane yarım, bir tane de sık iğne. Şimdi yaprağı şöyle dikeceğiz. 2 tane daha aynısından örüyorum. Yapraklarını da bu şekilde yerleştirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok sade, harika bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de benim kadar beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.